Granülomatöz mastit nadir görülen bir iltihabi meme hastalığıdır. Genellikle tek taraflıdır ancak nadir bazı durumlarda iki taraflı da olabilir. Bazen de diğer memede daha sonra gelişebilir. Granülomatöz mastit en yaygın olarak doğum yapmış genç kadınlarda, özellikle de gebelikten sonraki 5 yıl içinde görülür. Doğum yapmamış kadınlarda veya erkeklerde de görülebilir. Sebebi nedir? Sebebi tam olarak bilinmemekte. Bazı mikroorganizmalar suçlanmışsa da kesin olarak etken olduğu ispat edilebilmiş değildir. Bazı durumlarda kanda prolaktin hormonunda artış saptanmışsa da granülomatöz mastit oluşumundaki rolü tam olarak ortaya konamamıştır. Ancak endişe etmeyiniz, granülomatöz mastitli hastalarda meme kanseri gelişme riskinde bir artış bugüne kadar görülmemiştir. Nasıl ortaya çıkar, nasıl belirti verir? Granülomatöz mastit genellikle bir kitle şeklinde fark edilir. Memede bir kitle şeklinde fark edilir. Ciltte iltihabi görünüm ve apseler şeklinde görülebilir. Tek bir odakta görülebileceği gibi aynı anda memenin birkaç farklı yerinde de görülebilir. Ayrıca meme ucunda çöküntü, ciltte apse ağızları ve selülit görüntüsü olabilir. Koltuk altı lenf bezleri ağrılı veya büyük olabilir. Apseler haftalar veya aylar boyunca tekrarlayabilir. Bu durum kanser ile karıştırılmasına bile sebep olabilir. Tanısı genellikle ultrasonografi ve kitleden alınacak kalın iğne biyopsisi yani turkat biyopsi ile konur. Tedavide ne yapılır? Tedavide genel olarak geniş etkili antibiyotik ve antiinflamatuar ilaçlarla başlanır. Daha sonra kültür sonucuna göre antibiyotik tedavisi tabii yeniden düzenlenir. Apse gelişmişse cerrahi drenaj gerekir. Uygun tedaviye rağmen geçmiyorsa veya daha da ilerliyorsa böyle bir granülomatöz mastit varlığında steroid yani kortizon veya metotrexat da eklenebilir tedaviye. Ancak bunlar çok ciddi ilaçlardır ve cerrahın kesin kontrolü altında kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.